Volkswagen Jetta ile birlikteyiz. Geçtiğimiz haftalarda yeni Megane Sedan ve Civic Sedan'ı inceleyip sizlerle paylaşmıştım. İzlediniz, beğendiniz, yorumlar yaptınız. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumların içinde Volkswagen Jetta'nın testinin neden olmadığını ve artık zamanının geldiğini bol bol sordunuz. İşte o gün bugün Jetta yanımda duruyor ve vakit kaybetmeden incelemeye başlıyoruz. Jetta güncel rakipleri kadar yeni değil, bunu hepiniz biliyorsunuz. Yaklaşık 5 yıldır ülkemizde bu haliyle satılıyordu. Birkaç zaman önce de ufak bir makyaj geçirdi ve yüzünde bir estetik değişikliğe gidildi. Bu haliyle baktığınız zaman Jetta abisi Passat'a biraz daha benzemiş gibi gözüküyor. Aracın profiline bakacak olursak boyutlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadığı için burada da bir değişiklik olmadığını görüyorsunuz. Aks mesafesi rakiplerinden biraz daha kısa, yani 2 metre 65 santimlik bir aks mesafesi var. Bu doğal olarak Jetta'nın iç mekanının biraz daha dar olabileceği fikrini getiriyor akıllara. Bakalım gerçekten realde bu durum böyle mi? Aslına bakarsanız pek de öyle değil. Çünkü diz mesafesi gördüğünüz gibi yaklaşık bir karışlık bir mesafeyi barındırıyor. Bu koltuk her zamanki gibi benim ideal sürüş pozisyonumu ayarlı ve ben 1.78 boyundayım. Diz mesafesi anlamında gayet iyi olduğunu belirtmem lazım. Baş mesafesini söyleyecek olursak, baş mesafesi de yine Civic Sedan'la ve Megane Sedan'la benzer seviyelerde. Yani çok ferah değil ama beklentileri karşılıyor. 2 tane yetişkin için arka koltuklarda gayet iyi yaşam alanı sunuluyor. Peki ortada oturması gerekecek 3. yetişkin için nasıl bir yaşam alanı sunuluyor, ona bakalım. Bir kere burada büyük bir şaft tüneli var ve kol dayamanın havalandırma panelleri olan kısmı fazla geride olduğu için burada ayağınızı koyacağınız alan çok kısıtlı. Yani bir yetişkinin buraya ayağını yerleştirmesi bence söz konusu bile değil. O yüzden buralara koymanız gerekiyor ki bu da rakipleriyle kıyaslandığı zaman Jetta'nın arkasındaki yaşam alanının biraz daha kısıtlı olduğunu gösteriyor. Jetta'nın arkası da makyajdan sonra birazcık değişti ama değişiklik tabii ki çok büyük değil. Yani yine güncel modelleriyle kıyasladığımız zaman Jetta'nın arkası da muhafazakar çizgilere sahip. Sedanların tercih edilme nedenlerinin büyük bagajları olduğunu söylemiştim. Jetta'da da burada 510 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Genel anlamda buraya baktığınız zaman dikdörtgen formda ve eşyalarınızı çok kolay bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Ayrıca bagajın sağında ve solunda bu fileli ve ekstra ayrılmış parça olması da Jetta'nın bagajının fonksiyonelliğini arttırıyor. Rakiplerinde olmayan bir diğer özellikse bu kolları çekerek arka koltukları yatırabiliyor olmanız. Ama ne yazık ki bunu çektiğiniz zaman koltuklar otomatik olarak yatmıyor. Sizin tekrar gelip burada kilidi açılmış olan koltukları öne doğru yatırmanız gerekiyor. Şimdi artık ne yapıyoruz? Bagajımızı kapıyoruz ve Jetta'nın sürüş özellikleri kısmına geçiyoruz. Hadi gelin. Volkswagen Jetta'nın direksiyonu başındayım. Jetta'nın makyajla birlikte iç mekanında çok fazla değişiklikler olmadı. Açıkçası buraya girer girmez benim ilk dikkatimi çeken şey buradaki diğer güncel Volkswagen modellerinde kullanılan direksiyon simidi oldu. Bu direksiyon simidinin yeni tasarımı bence göze gayet hoş görünüyor. 3 kollu bir yapısı var ve ele de iyi bir şekilde oturuyor. Diğer yerlerinde çok büyük değişiklikler yok. Gösterge tablosu zaten eski nesilden tanıdığımız okunaklı, ortasında yol bilgisayarı olan bir yapıya sahip. Orta konsolun tam ortasında dokunmatik bir multimedya ekranı var. Onun altında da çift bölgeli, çok kolay kullanılan klima kumandalarına yer verilmiş. Görünüm anlamında baktığınız zaman Jetta'nın kokpiti güncel rakipleri gibi çok renkli, çok oyuncaklı değil, daha sade bir tasarıma sahip ve biraz daha ağırbaşlı görünüyor. Malzeme kalitesi anlamında baktığımız zamansa üst taraflarda yumuşak plastik malzemeler kullanılıyor. Fakat hem kapıların üstünde hem de alt taraflarda kullanılan malzemeler
sınıfındaki diğer rakiplerinden biraz daha düşük. Hatta kardeşi diyebileceğimiz Golf'ten de bu anlamda biraz daha geride duruyor Jetta. Bunun nedenini şöyle açıklayayım size. Jetta'lar Volkswagen'in Almanya'daki fabrikasında üretilmiyor. Bunların üretim yeri Meksika ve o nedenle de aralarında bu tarz bir kalite farkı söz konusu. Jetta'nın kokpitinde küçük eşyalarınız için fena sayılmayacak yerler sunuluyor. Vitesin önünde cüzdanınızı ve telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan var. Vitesin arkasında 2 tane bardaklık ve orta boyutlu bir tane kol dayama var. Koltuklar gayet rahat, yanal destekleri başarılı. Comfortline donanım seviyesinde kenarları deri, ortası kumaş koltuklarla alabiliyorsunuz. Gelelim Jetta'nın motoruna ve sürüş özelliklerine. Jetta'da artık dizel motor seçeneği sunulmuyor. Yani bir Jetta sahibi olmak istiyorsanız yöneleceğiniz versiyonlar ya 1.2 TSI ya da 1.4 TSI olmak zorunda. 1.4 litrelik versiyonlar 125 ve 150 olmak üzere iki farklı güç seviyesinde alınabiliyor. Fakat benim şu anda test ettiğim versiyon o değil. Birçoğunuzun merak ettiği, sürekli sorduğu 1.2 TSI benzinli motora sahip bu araç. Bu 4 silindirli 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor 105 beygir güç ve 175 Nm tork üretiyor. Bu değerler rakamsal olarak çok yüksek değil. O nedenle sizlerin birçoğunuzun kafasında acaba bu motor bu otomobili taşır mı, çeker mi, kaldırır mı gibi sorular olduğunu biliyorum. O nedenle ben size hemen şu cevabı vereyim. Bu motor kesinlikle zayıf değil. Bu motoru kullanım özelliklerinize ve beklentilerinize göre isterseniz 6 ileri manuel şanzımanla, isterseniz de 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Benim şu anda test ettiğim araçta DSG otomatik şanzıman var. Motor küçük hacimli olmasına rağmen turbo besleme sayesinde esnek bir yapıya sahip, alt devirlerden itibaren size gayet iyi güç değerleri sunmayı başarıyor. Bu anlamda Jetta'yı şehir içinde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Otoyola çıktığınız zaman da akıcı sürüş özellikleri sunabiliyor size. Fakat ani hızlanmak istediğinizde veya sollama yapacağınız zamanlarda 175 Nm'lik tork değeri o esnalarda biraz zayıf kalabiliyor. O nedenle biraz sabırlı olmanız neticesinde beklediğiniz, istediğiniz performansa ulaşabiliyorsunuz. Şanzıman da hızlı çalışan yapısı neticesinde gerekli olan durumlarda birkaç vites birden düşürerek sizin daha rahat bir şekilde hızlanmanızı sağlıyor. Motorla ilgili düşüncelerimi şöyle bir toparlamam gerekirse ben bu motorun beklentilere gayet iyi cevaplar verebildiğini düşünüyorum ve çok beğeniyorum. Özellikle de Honda Civic'teki gibi biraz zamanın gerisinde kalmış atmosferik beslemeli motorların yapısı düşünüldüğü zaman bu motorun daha teknolojik olan yapısı günümüz kullanıcı beklentilerine bence daha uygun. Şimdi de sıra Jetta'nın sürüş özelliklerinde. Jetta birkaç senedir yollarda olduğu için yeni nesil Volkswagen Golf'le aynı altyapıyı paylaşmıyor. Yani Volkswagen'in güncel Passat'ta, Tiguan'da, Golf'te kullandığı MQB diye adlandırdığı platform bu araçta kullanılmıyor. Yani daha basit bir tabirle bu aracın altyapısının bir önceki Golf'le aynı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu aracın sürüş özelliklerinin güncel Golf kadar rafine olmadığını kabul etmek lazım. Yine de Jetta'nın sürüş özellikleri bence gayet iyi. Süspansiyonlarının yapısı sınıfındaki rakiplerle kıyaslandığında, özellikle güncel Renault Megane'la kıyaslandığı zaman kesinlikle daha sert bir yapıda, ama bu sertlik konforsuzluk anlamına gelmemeli, çünkü darbeler iyi bir şekilde emiliyor, iyi bir şekilde filtreleniyor ve aracın içindekilere kesinlikle bir rahatsızlık vermiyor. Yani tok diye tabir ettiğimiz yapıda olduğunu söyleyebilirim. Direksiyonun görünümü ve ele oturuşu kadar yönlendirme isteklerine verdiği cevaplar da gayet yeterli. Sertlik dengesi iyi ayarlanmış süspansiyonlar ve net çalışan direksiyon sistemi neticesinde Jetta virajlarda yola iyi bir şekilde tutunmayı başarıyor. Performans istediğinizde ise dip gaz yapmanız yeterli, çünkü bu araçta direksiyonun arkasından viteslere manuel olarak müdahale etme imkanınız yok. Bunu sadece vites kolu üzerinden yapabiliyorsunuz, ama buna da gerek yok, çünkü DSG görevini çok iyi bir şekilde yapıyor. 1.2 TSI motor da beklentilere iyi bir şekilde cevap veriyor ve yüksek hızlara bu şekilde çıkabiliyorsunuz. Jetta'nın yalıtımı iyi, şehir içinde herhangi bir rahatsızlık çekmiyorsunuz. Otoyol sürüşlerinde de normal süratlerde giderken kesinlikle yol ve rüzgar sesiyle ilgili bir sıkıntı olmuyor. Fakat daha üst hızlara çıktığınız zaman doğal olarak içeride yol sesi biraz duyulmaya başlıyor. Gelelim son olarak da Jetta'nın yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı 3 gündür kullanıyorum ve 345 kilometre mesafe kat ettim. Bunun 3'te 2'si diyebileceğim bölümü şehir dışında açık trafikte gerçekleşti.
Şu anda yol bilgisayarında bana 7,2 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bana sorarsanız bu rakam gayet tatmin edici. Volkswagen Jetta yenilenen rakipleri karşısında daha muhafazakar ve biraz da eskimiş gözüküyor. Hatta artık dizel motor seçeneği de yok. Ama bu Jetta'nın kesinlikle küçümsenecek bir model olduğu anlamına gelmemeli. Çünkü konu benzinli motorlar olduğu zaman Jetta rakiplerinin bir adım önünde yer almayı başarıyor. 65.000 TL ile 93.000 TL arasında değişen fiyatlarsa Jetta'nın bana sorarsanız hala rekabetçi bir model olduğunu gösteriyor. Görüşmek üzere.